30 Eylül 2022'de Burkina Faso'da darbe yapıldı ve yeni devlet başkanı İbrahim Traoré oldu. O, en genç ikinci devlet başkanı sıfatına sahip. 34 yaşında. Başkan olmadan önce Topçu Alayı'nda görevliydi. Kendine özel bir güvenlik birimi kurdu. Buradaki askerlerin tamamı erkek ve maske taktıklarında Başkan Traoré'ye benzeyecek dış görünüşe sahipler. Ayrıca hepsi bizzat onun gibi giyiniyor. 25-30 yaş arasındaki erkeklerden seçiliyor. Hiçbir şekilde kadınlar bu yapıda yer alamıyor. Onun için hazırlanan tüm yemekleri bu ekip pişiriyor ve önce hepsi tadım yapmak zorunda. Kullandıkları kurşun geçirmez çanta ise her zaman sadece Rus üretimi. Darbe sonrası geçiş dönemiyle beraber Fransa bu topraklardan tamamen kovuldu. Askeri üslerden çıkartıldı. Yapılan anlaşmalar askıya alındı. Maden ruhsatları iptal edildi. Ülkenin imzaladığı askeri anlaşmalardan bahsedeceğiz. Ordunun yapısı ne? Hangi ekipmanları kullanıyor? Türkiye'den hangi askeri ekipmanları satın aldı? Hangi ülkelerden silah temin ediyor? Fransa'yı ülkeden neden ve nasıl kovdular? İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım saatler süren araştırmalar ve kurgu süreciyle ilgileniyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu hissederiz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Burkina Faso'yu konuşacağız. Ben Sinan Bakioğlu, keyifli seyirler dilerim. Ordunun yapısıyla başlayalım. Başkomutan aynı zamanda devlet başkanı olan İbrahim Traoré, Bondokuyu'da doğdu. Ülkenin fakir bir bölgesi olarak biliniyor. Geçmişte zorunlu askerlik uygulaması vardı. Ancak 2025 itibariyle herhangi bir askere alım programı uygulanmıyor. Bunun yerine ülkenin güvenlik ihtiyaçlarına bağlı olarak gönüllü askerlik ve özel durumlarda vatandaşların askere çağrılmasına olanak tanıyan düzenlemeler mevcut. Kadınlar da askerlik yapabiliyor. Ancak zorunlu askere alım gibi bir uygulamaya tabi değiller. 2023'te yürürlüğe giren acil durum yasası ile beraber hem kadınlar hem erkekler acil anlarda askere çağrılıyor. 18-26 yaş aralığındaki kadın ve erkekler için uygulanıyor. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, ulusal jandarma ve halk milisleri olarak 4 ayrı birimden oluşuyor. Evet, neden deniz kuvvetleri yok dediğinizi duyuyorum. Çünkü ülkenin denize kıyısı yok. Ulusal jandarma yapısı doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Ülkedeki Fransız etkisi askeri birlik isimlendirmesinde de karşımıza çıkıyor. Jandarma kelimesi Ortaçağ Fransa'sında devlet tarafından görevlendirilen silahlı kişiler anlamına geliyor. Asıl amaçları askeri operasyonlar yerine terörle mücadele süreci. Jandarma da kendi içinde 3 farklı bölgeye ayrılıyor. 1. Kaya, 2. Bobo Dioulasso, 3. Başkent Ouagadougou. Devlet Başkanı Traoré de darbeden önce jandarma mensubuydu. Kaya bölgesini koruyan birliğin içindeydi. Halk milisleri ise yurt savunma gönüllüleri olarak da biliniyor. 2 haftalık bir eğitimin ardından bilgi toplama, eskort yapım görevleri ve yerel savunma görevlerini uyguluyorlar. 18-77 yaş aralığındaki kişilerse istemeleri halinde halk milislerine katılabiliyor. Ülkenin toplam asker sayısı yaklaşık 20.000 olarak belirtiliyor. Bunun 13.000'i aktif olarak orduda görevli. Ortalama olarak 7.000 kişinin kara kuvvetleri bünyesinde olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık olarak 4.500 kişi ise paramiliter yapı olan halk milisleri adı altında görev yapıyor. Kimi kaynaklara göre ise bu yapının 50.000'den fazla üyesi var. Yaklaşık 1.000 kişi ise hava kuvvetlerinde askerlik yapıyor. 8.500 kadın ve erkek ise jandarmada görevlidir. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içerisinde 129. sırada. 2019 yılı verilerine göre ordunun bütçesi yaklaşık 450 milyon dolar seviyelerinde. 2023 yılında bütçesinin %4'ünü savunmaya harcamış. 2023 yılında dünya askeri harcamalarının %2.1'ini Afrika kıtasındaki tüm ülkeler gerçekleştirmiş. 2019 yılında bu oran %2.2, 2020 ve 2021'de %2.4, 2022'de ise %2.9 olarak gerçekleşti. Ordu özellikle 2015'ten bu yana artan DAEŞ terör örgütü ve El-Kaide terör örgütleriyle yoğun mücadele içinde. Bu bağlamda Burkina Faso ordusu son yıllarda modernizasyon çabalarını hızlandırdı ve çeşitli ülkelerden askeri ekipman alımları yaptı. Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri hem hafif hem de ağır silahlarla donatılmıştır ve son yıllarda zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve topçu sistemlerine yatırım yapmıştır. Bunların detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Ordunun ekipmanlarıyla giriş yapalım. Farklı ülkelerden çok sayıda silah alımı var. Detaylarını aktaracağım. Kara kuvvetleriyle başlıyoruz. Uçak savar bataryaları olarak ZPU-2'ler ve TCM-20'ler kullanılıyor. İlk ürün Sovyetler Birliği döneminden kalma. Diğer ürün ise Amerika'dan satın alındı. Omuzdan ateşlenebilen model olaraksa 9K-32
Strela 2'ler bulunuyor. Bunlar da Sovyetler Birliği'nden kalma. Topçu roketleriyle devam edelim. Burada eski üretimlerle karşılaşıyoruz. Çin'den alınan Type 63 ile Romanya'nın sosyalist yönetim altında olduğu dönemlerden kalan APR-40'lar mevcut. Ayrıca Amerika'dan alınan M101'ler de envanterde. 3. Fransa döneminden kalan Brandt ML 1935 ve Brandt ML 2731'ler bulunuyor. Son olarak Sovyetlerden satın alınmış PM-43'ler de kullanımda. Zırhlı savaş araçlarına geçiyoruz. Burada ise çok sayıda yabancı üreticiyle karşılaşacağız. Çin'den sayısı 20'ye aşan Nornco VN22'ler alındı. 2024'te satın alım yapıldı. Bu ürünler 6x6 olarak biliniyor. Ayrıca yine Çin'den VP-11 ve VP-14'ler temin edildi. Bunların teslimatı da 2024'te tamamlandı. Ek olarak yine Çin'den WMA-301 veya diğer ismiyle WZ-551'ler bulunuyor. Mısır'dan yine 2024'te 2 adet Temsah model zırhlı savaş aracı da alındı. Zaten dış görünüş itibariyle Timsah'a da benziyor bence. Tekrar Mısır'dan 7 adet Fahd model zırhlı ambulans da envantere katıldı. Türkiye'den Ejder Yalçınlar satın alındı. Bunları Nurol makine üretti. Ek olarak Otokar Kobralardan da 40 adet alım yapıldı. Fransa'dan Bastion'lar alındı. Toplam 6 adet. Penhart M3'ler ve Bastion Patsas'lar da alındı. Bunlar ilk Bastion'lardan farklıdır. Güney Afrika'dan Gila ve Puma M26'ya 15'ler de bulunuyor. Gilalar Güney Afrika ve Mozambik'in ortak üretimidir. Mayın patlamalarına karşı dayanıklı ve yüksek kalite zırha sahip. Katar'dansa 24 adet Storm zırhlı savaş araçları envantere alındı. Brezilya'dan 24 adet EE-9 Cascavel alındı. Hava kuvvetlerine geçelim. Bu kısımda ise tamamen yabancı üreticileri göreceğiz. Hafif taarruz amacıyla Brezilya üretimi Embraer EMB-314'ler kullanılıyor. Ülkenin ağır bombardıman ve ağır savaş uçağı sınıfında araçları henüz yok. Gözetleme amacıyla ise Avusturya üretimi Diamond DA-42 ve Diamond DA-62'ler envanterde. Nakliye için İspanya'dan bir adet EADS Casa C295W nakliye uçağı alındı. Ayrıca Amerikan üretimi Super King Air'lar hizmet veriyor. 200 adet mevcut. Bulgaristan'dan Mi-24D'ler alındı. Bunlar 2018-2021 arasında siparişi verildi. Toplam 3 adet. Tamamı ikinci el. Mi-171SH'ler Rusya'dan satın alındı. 2 adet. Üzerine silah monte edilebiliyor. İspanya'dan 5 adet AS-350 ve AS-550 Fennec modeli ikinci el hafif helikopterler de bulunuyor. 2016'da Amerikan üretimi Augusta Westland şirketine ait AW-139 alımı yapıldı. Sadece 1 adet. Tayvan'dan 2 adet ikinci el UH-1H Huey'ler satın alındı. İHA'larda ise Türk dominasyonu görüyoruz. Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncılar envantere katıldı. 2022'de 5 adet Bayraktar TB2 satıldı. Bunlar terör örgütlerinin ülke içindeki varlıklarına karşı kullanılıyor. 2024'te ise 2 adet Bayraktar Akıncı satın alındı. Bunların üzerlerinde Roketsan üretimi MAML ve MAMT mühimmatları konuşlandırıldı. Ekipmanları tamamladık. Sırada ülkenin yaptığı askeri anlaşmalar var. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmem gerekiyordu. SETA dış politika araştırmacısı Tunç Demirtaş'la görüştüm. Askeri müdahale sonrası göreve gelen yapıyla terörle mücadelede acil ihtiyaç duyduğu silahları, araçları ya da eğitim desteğini farklı ülkelerden temin etme arayışına girmişti Burkina Faso ve bu süreçte Türkiye'den en başta insansız hava araçları temin edilme noktasındaydı. Yine bununla beraber Çin'den zırhlı araçlar, topçu sistemleri temin edilmişti. Burkina Faso son yıllarda askeri ekipman alımlarında çeşitlendirme politikası izlemiş ve farklı ülkelerden silah ve araç temin etmiş. En büyük tedarikçi Çin. Önceki bölümde belirttiğimiz ekipmanları ek olarak hafif silahlar ve lojistik araçları da sağlıyor. Öte yandan Ocak 2024'de baktığımızda Çin'den tedarik edilen ağır silah sistemleri ilk kez aslında Burkina Faso sahnesinde görücüye çıkmıştı. Yine Ocak 2024'te Traore Çin yapımı Norinco adı altında motorlu topları, yine Norinco'nun farklı bir şekilde 81 mm kundağı motorlu havanları törenle teslim edilmişti. Bu törende yine farklı zırhlı ateş destek araçları olsun, havan sistemleri olsun, bunların hepsi sergilenmişti ve bu araçlar mobilitesi yüksek topçu desteği sağlayarak orduya terör örgütlerinin çok sık bir şekilde kullanmış olduğu o vurkaç taktiklerinde üstünlük kazandıracak yapıya sahiplerdi. 2023'te 1 milyar dolarlık ekipman alımı yapıldı. Türkiye'den TB2, Akıncı İHA'lar, Ejder Yalçın ve Kobra zırhlı araçlar, MAML ve MAMT füzeleri dikkat çekiyor. Burkina Faso'nun ciddi anlamda terörle mücadele konusunda ilerlemeler kat etmiş olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve burada belki şuna vurgu yapmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos 2023 zamanlarında
Türkiye menşeli Nurol Ejder Yalçın'ın 4x4 bir de Ejder 6x6 zırhlı muharebe araçlarının teslimatları gerçekleşmişti. Türk yapımı bu modern zırhlı araçlar Burkina Faso ordusunun kara gücünü hem koruma hem de ateş gücü bakımından da takviye etme durumunu oluşturmuştu. Sırbistan'dan Zastava M05E1 taarruz tüfekleri alındı. Mısır'dansa temsah ve fahlar alınmıştı. İki ülke arasındaki askeri temas devam ediyor. Envanterdeki çeşitliliği artırmak isteyen Burkina Faso yönetimi ikinci el ürün bile olsa farklı ülkelerden askeri ekipman alımı yaptı. Bulgaristan'dan alınan Mi-24D helikopterlerle Tayvan'dan alınan UH-1H helikopterlerini örnek olarak gösterebiliriz. Amerika ile ise Puma M26'lar yardım yoluyla teslim alındı. Herhangi bir ücret ödenmedi. Ülkenin üye olduğu uluslararası askeri kuruluşlara bakalım. Burkina Faso 2014'te kurulan ve Fransa destekli anti-terörcü koalisyona üyeydi. Bu terör örgütlerinin ülkede oluşturmuş olduğu tehdide karşı desteğinin yetersiz kaldığını da aslında görmüş oluyordu. Ve bu düşüncelerle beraber bir de bunun yanına ülkede giderek güçlenen o sömürgecilik karşıtı duygular da Fransa'ya tepkileri körüklemişti. Özellikle genç nesil Fransa'nın Sahel bölgesindeki varlığını yeniden sömürgeleştirme girişimi olarak görmeye başlamıştı. Ancak 2022'deki darbeden sonra Mali ve Nijer'le birlikte Burkina Faso'da G5 Sahel'den çekildi. Buna bir alternatif kuruldu. İsmi Sahel Devletleri İttifakı. AES veya AES olarak da isimlendiriliyor. 16 Eylül 2023'te Mali, Nijer ve Burkina Faso tarafından kurulan bu ittifak karşılıklı savunma anlaşması içeriyor. AES, Fransa ve ECOWAS'a karşı bir alternatif olarak görülüyor. ECOWAS yani Afrika Ekonomik Topluluğu, ekonomik ve ticari sendika aracılığıyla tek bir büyük ticari blok oluşturarak üye devletler arasında kendi kendine yeterlilik elde etmek için kuruldu. Fransa'nın Burkina Faso topraklarından çıkartılmasını işleyelim. Bu süreç Burkina Faso'nun Fransa ile bağlarını kopararak Rusya, Türkiye ve Çin gibi yeni ortaklarla işbirliğini artırma politikalarının bir parçasıydı. Devlet Başkanı Traoré yaptığı açıklamalarda kendi kendine yeterlilik olgusunu vurguladı. Operasyon Sabre kapsamında konuşlanmış yaklaşık 400 Fransız özel kuvvet askeri terör örgütlerine karşı önemli bir role sahipti. Çünkü Fransa'da kendi topraklarındaki terör eylemlerinden muzdarip olduğu için sorunu kaynağında yok etme doktriniyle hareket ediyordu. Fransa'dan boşalan yeri Rus paralı asker şirketi Wagner unsurları doldurdu. Fransa'nın Burkina Faso'daki askeri varlığı özellikle Operasyon Sabre kapsamında Ouagadougou'daki Zagreb askeri üssü üzerine odaklanıyordu. Burkina Faso hükümeti 18 Ocak 2023'te 2018 askeri anlaşmasını feshetti ve Fransa'ya askerlerini çekmesi için bir ay süre verdi. 18 Şubat 2023'te Zagreb üssünde resmi bir bayrak indirme töreni düzenlendi. Törene Burkina Faso Genelkurmay Başkanı Albay Adam Nere ve Fransız Yarbay Louis Lechuer katıldı. Burkina Faso'da başka bir kalıcı Fransız askeri üssü bulunmuyor. Fransa ülkeden çıkarken askeri birlik ve ekipman bırakmadı. Mevcut olanlar çevre ülkelerdeki Fransız askeri üslerine taşındı. Örneğin Nijer'deki Niamey hava üssüne bazı ekipmanlar transfer edildi. Çünkü bu üs Fransız İHA'larının Sahel bölgesinde istihbarat toplama merkeziydi. Başkentte Ouagadougou'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde protestolar patlak vermişti ve öfkeli kalabalık içerisinden de elçilik binasını basmaya çalışanlar olmuştu. Girişlerini ateşe vermişti hatırlayacak olursak. Dolayısıyla bu olay Burkina Faso sokaklarındaki Fransız karşıtlığının zirve noktalarından bir tanesiydi. Göstericiler burada hatırlanacak olursa belki Rus bayraklarını ellerinde taşıyarak sloganlar atmışlardı ve bu halkın yeni ortak arayışının işaretiydi. Çekilme Burkina Faso'da artan anti-Fransız duyguların bir sonucu olarak gerçekleşti. Ouagadougou'da düzenlenen protestolarda göstericiler Fransız bayraklarını yakarken Rus bayrakları salladı. Editör yorumuyla videomuzu tamamlayalım. Topçu ve topçu roketleri konusunda eski tarihli ekipmanların kullanımı gelecekte probleme sebep olabilir. 2022'de yaşanan darbe ordunun iç dinamiklerini ve ülkenin dış politikalarını değiştirdi. Mevcut devlet başkanı İbrahim Traoré Rusya ve Türkiye ile yakınlaşmayı tercih ediyor. Bölgesel olarak Burkina Faso'nun AES üyeliği ve ECOWAS'tan çekilmesi Sahel bölgesindeki jeopolitik dengeleri etkiliyor. Çin, Türkiye ve Mısır'dan yoğun ekipman alımı yapıyor ve Rusya ile askeri işbirliğini güçlendiriyor. G5 Sahel'den çekilip AES'yi kurarak Fransa ve ECOWAS'tan uzaklaşmış, bölgesel ve uluslararası politikada bağımsız bir çizgi izlemeye çalışıyor. Modernizasyon çabaları devam etse de iç istikrarsızlık hala ülke için önemli bir sorun. Fransa'yı topraklarından askeri olarak tamamen çıkardı. Ancak diplomatik diyalog devam ediyor. Devlet Başkanı Traoré'nin askeri ekipman yelpazesini genişletme isteği biliniyor. Gelecekte hem Türkiye açısından hem de diğer devletler açısından Burkina Faso ile yeni askeri ekipman anlaşmaları gündeme gelebilir. Videomuzu bitirdik. Konuyla ilgili fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.
Ek olarak yine Çin'den WMA-301 veya diğer ismiyle WZ-551'ler bulunuyor. Mısır'dan yine 2024'te 2 adet Temsah model zırhlı savaş aracı da alındı. Zaten dış görünüş itibariyle Timsah'a da benziyor bence. Tekrar Mısır'dan 7 adet Fahd model zırhlı ambulans da envantere katıldı.